Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, ilk kez bu videoda gördüğünüz hingel tarifini vereceğim. İnanılmaz lezzetli, kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle hem iç harcını hem de çok önemli püf noktaları vereceğim. Lütfen videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su ilave ettikten sonra çok sert bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, hamurumu toparladıktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi çok sert bir hamur olması gerekiyor. Bu aşamada unu çok oldu diye düşünmeyin. Yoğurdukça kendine gelecektir hamur. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Bu aşamadan sonra masamın üzerine alıyorum ve bu üzerindeki pütürlüğün gitmesi için üzerini bu şekilde kapatıyorum. Ve sadece ortalığı toplayana kadar bir süre dinlendiriyorum. Bakın hamur gayet güzel kendini saldı. Bu aşamadan sonra tekrardan elimle bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamını şimdi siz de göreceksiniz. Gayet pürüzsüz bir hamur oluyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde sert olması gerekiyor. Şimdi üzerini tekrar kapatıyorum ve az suda haşlamış olduğum patateslerimi soyup ezmeye geçiyorum. Patatesler çok sıcak olduğu için görüyorsunuz elimi yaka yaka soyuyorum ki bu şekilde oluyor. Ben annemden bu şekilde öğrendim. Patatesleri asla soğuk suya tutmuyoruz. Hatta çok az suda haşlıyoruz. Eğer çok suda haşlarsak bir de daha üzerine soğuk su dökersek patatesler sulanır ve kıvamı cıvık olur. Soğumasını beklemiyorum ki ezerken kolay olsun diye. Çünkü çatalla eziyorum gördüğünüz gibi. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz ya da Rahma Baylan olarak da ararsanız kolaylıkla ulaşırsınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün patateslerimi soydum, ezdim. Bu aşamada tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Burası çok önemli. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biberi, 1,5 tatlı kaşığı nane ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum homojen bir şekilde. Evet, iç harcımızı hazırladık. Şimdi mantımızın hamurunu açmaya geçiyoruz. İlk etapta masamın üzerine bolca unluyorum ve daha sonra hamurumu da aynı şekilde unladıktan sonra oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. Oldukça ince bir yufka olması gerekiyor. Burası çok önemli. Emin olun daha önce böyle bir hingel tarifi ne gördünüz, ne duydunuz, ne de yediniz. Bu gerçekten çok lezzetli ve çok farklı yapılıyor. Ben her zaman bu şekilde yaparım. İnanılmaz lezzetli. Özellikle iç harcının ve üzerine gelecek olan sosuyla birlikte yani muhteşem bir lezzet çıkıyor. İnanın yemelere doyamazsınız o derece. Bugüne kadar kim yediyse herkes çok beğenmiştir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oklava boyunda yufka açtım. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Evet, daha sonra ben de böyle küçük bir bardak vardı. Onunla bu arada görüyorsunuz kızım yine araya girmiş. Ben farkında değilim. Ve böyle bir bardağın ağzıyla bu şekilde yuvarlaklar kesiyorum. Sadece bir beze olduğuna bakmayın. Gerçekten çok bereketli bir tarif. Bunu 3 defada pişirebilirsiniz. Evet, yuvarlakları kestikten sonra geri kalan hamurunu bu şekilde kaldırıyorum. Bunu daha sonra kenara alıyorum ve üzerini kapatıp hamuru tekrar kullanmak için iyice kendini bırakmasını sağlıyorum. Evet, diğer taraftan da iç harcımı böyle bir krema torbasına koydum ve ucunu biraz kestikten sonra her dairenin ortasına bu şekilde sıkıyorum. Bu şekilde hem çok hızlı hem de çok rahat oluyor. Özellikle kapattığımız zaman kesinlikle elimize bulaşık falan olmuyor. Çok rahatlıkla kapatabiliyoruz.
Evet arkadaşlar, bütün patatesleri hamurlarımın üzerine koyduktan sonra şimdi kapatma işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi poğaça şeklinde kapatıyoruz. Çok basit. Özellikle iç harcını fazla koyuyoruz. Böyle dolu dolu olması gerekiyor. Burası çok önemli. İç fazla oldu diye düşünmeyin. Bu şekilde diğer parmağınızla içeriye doğru iterek de kapatabilirsiniz. Görüyorsunuz, gayet güzel yapışıyor. Bu aşamada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Mantıları yaparken zil çaldı, birisi geldi. Bu aşamada hamurlar bekledi ve biraz üzeri kurudu. Kuruyunca yapışması zor oluyor. Bu sefer de hamuru ters çeviriyorum ve patatesi diğer tarafına alıp kolaylıkla kapatabiliyorum. Bir de bu işlemi tek yaptığınız zaman böyle ilk önce yuvarlaklar oluşturduktan sonra tek seferde hem iç harcını koyup hem de aynı anda kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantılarımı yaptım. Şimdi un serpmiş olduğum tepsiye alıyorum. Haşlamak için kaynayan suyumu atıyorum. Bu arada tenceremin yarısına kadar su doldurdum. 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra ilk etapta böyle azar azar ekliyorum ki dibinde oluşsun. Daha sonra birden ekleyebilirsiniz. Öbür türlü birden eklerseniz taşar ve eliniz yanar. Daha sonra karıştırıyoruz ki birbirine yapışmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantılarım pişti. İçine çok koyduğumuz halde bile görüyorsunuz biraz çekmiş. O yüzden dolu dolu koymanızda fayda var diyorum. Evet, mantılarımı süzdüm. İlk sıcağı çıkana kadar yoğurt sosunu hazırlıyorum. Evet, büyük bir kaseye yoğurdumu alıyorum. Daha sonra bir diş sarımsak ve tuzunu ilave ettikten sonra el mikseriyle karıştırarak özlü bir yoğurt hazırlıyoruz. Yoğurdumu mantılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Diğer taraftan da eritmiş olduğum tereyağıma pul biberi ve naneyi yakıp üzerine döküyorum. Burayı özellikle kısmadım ki o cos sesini duyun istedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mantımı yaptım. Üzerine sosunu da döktüm. Şimdi hemen tadım aşamasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır yapmıyordum. Çok özledim. Bunu biz kesinlikle çatalla yemiyoruz. Kaşıkla yiyoruz. O yüzden ben de kaşıkla yemek istiyorum. Çünkü hem sosunu hem de yoğurdunu böyle bolca yemek istiyorum. Yani bunun lezzeti burada. Eskiden böyle komşularla bir araya gelip emece usulü yapardık ve kesinlikle çok çabuk olurdu. Evet, sonunda yemeğe kesinlikle böyle doyamazdık. O kadar lezzetli olurdu ki bir büyük fırın tepsisi kadar yapıyorduk. Ve bunu yer sofrasının etrafına toplanıp komşularla beraber yiyorduk. Emin olun, kesinlikle artmıyordu. Böyle yedikçe yedirten bir lezzet. Hmm, çok güzel.